Herkese merhaba, ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Şimdi Enes, videoya başlıyorum. Ama öncelikle sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi dün sosyal medya hesaplarımızdan bir tane paylaştık, post paylaştık. E-ticaretin en zor aşaması sence nedir diye. Sen oraya yorum yaptın. Ben onu gördüm. Şimdi bize biraz bunu açar mısın? E-ticaretin en zor aşaması sence ne? Bir yüksek sesle söyle, bir duysun insanlar seni. Cümle alem bir duysun, E-Ticaret Türkiye izleyicileri bir duysun seni. Ya bana göre tabii ki bu ama pazarlama bir nebze halledilebilir bana göre. Altyapı iyi firmalarla çalıştığın zaman halledilir. O yerler kolay. Ama herkesin aklında bir soru var ve her zaman bir bakkalla da konuştuğumda, ne bileyim bu işi içinde olan biriyle de konuştuğumda en temel problem ürün bulmak. Hani ne satacağını kimse bilmiyor. Ne satacağını bulmak, evet. Ürünü tedarik etmek değil yani. Yani ne satacağını kimse tam böyle kesinleştirememiş halde. Ben de mesela bazen diyorum ki e-ticaret mi yapsam diyorum. Ama sonra düşünüyorum ne satacağım. Satmak için de satmak istemiyorum. Sırf mesela al sat yapmak istemiyorum. Ama çoğu kimse hani diyor ki, geçen mesela bir arkadaşımla konuşuyorum. Biraz köşede para var diyor. Ama diyor ne satacağımı bilmiyorum. Ürün bulamıyorum. Ya da bir şeyler yapmak istiyor, ne üreteceğini bilmiyor. Pazarı bilmediği için, araştırmadığı için. Anladım. Yani herkesin yani karışık diyor. Bunun için pazar araştırması yapılması gerektiğinin sen de aslında cevabını vermiş oldun şu an. Evet. Ben birazcık bu konuya kafa yordum. Biz bu postu paylaştıktan sonra çok fazla insan yorum yaptı. İşte pazarlama zor diyen oldu, ürün tedarik etmek zor diyen oldu, marka adı seçmek zor diyen oldu. Yani çok fazla insanların zorlandığı aşamalar var. Şimdi bunların hepsini hep beraber düşündüğünde işte pazarlama, tedarik, kargo, marka adı, marka bilinirliği vesaire hepsini bir paydada düşündüğünde bence ortaya temel olarak şöyle bir problem çıkıyor. Biz markalaşmanın ne demek olduğunu çok fazla idrak edemiyoruz bence. Yani temelde takıldığımız noktalardan bir tanesi o. Marka adı seçmek de öyle, ürün bulmak da öyle, işte markaya özel bir tasarım, bir logo oluşturmak da öyle, marka bilinirliği oluşturmak da öyle vesaire. Bu gibi şeylerin hepsi aslında temelde bence markalaşmaya dayanıyor. O yüzden bugün biraz sizinle böyle marka oluşturmak üzerine konuşmak istiyorum. Marka oluşturmak aslında dışarıdan bakıldığında çok kolay bir şeymiş gibi görünüyor olabilir ya da gerçekten sizin için de çok zor bir şey gibi görünüyor olabilir ama çok fazla aşamaları var. Yani bir markayı sıfırdan doğurup büyütmek ve onu böyle iyi bir yere getirmek, olgunlaştırmak aslında hepimizin böyle çok kolay başarabildiği bir şey değil. E-ticarette de insanların en çok karşılaştığı problemlerden bir tanesi bence. Az önce mesela Enes'in bahsettiği işte ne bileyim kenarda işte 3-5 kuruş param var, e-ticarete gireyim, hemen bir ürün bulayım, onu işte şuraya yükleyeyim, oradan satmaya başlayayım. Yapmış olmak için yapmak aslında her zaman iyi bir şey değil. Çünkü bir noktada illaki tıkanıyorsunuz. Ve bu işin devamı gelmediğinde ki e-ticaretin en önemli aşamalarından bir tanesi süreklilik. Yani her şeyin sürekli bir paydada sistemin böyle tıkır tıkır kesintisiz bir şekilde ilerlemesi e-ticaretin en önemli aşamalarından bir tanesi. O yüzden o sürekliliği satmak için sattığınızda kaybetmeye başlıyorsunuz. Müşteri gözüne de yeterince bir değer kazanamıyorsunuz. Haliyle marka bilinirliği oluşmuyor. Başta yaptığınız bütün harcamalar, reklam harcamasıdır, tedariktir, kargodur vesaire boşa gitmiş oluyor. Bir süre sonra zarar etmeye başlıyorsunuz. O yüzden markalaşma dediğimizde aslında aklınıza gelmesi gereken 4-5 tane böyle temel madde var. İşte bir tanesi süreç planlaması, bir tanesi pazar analizi, bir tanesi markayı konumlandırmanız, bir tanesi marka bilinirliği oluşturmanız falan. Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi markayı konumlandırmak dediğimizde ve markalaşmak, markayı oluşturmak dediğimizde aslında ilk olarak düşünmemiz gereken şey. Bu arada bunu böyle gerçekten duayen pazarlamacılar da aynı şeyi söylüyorlar. Markayı bir insan gibi düşünmek lazım. Yani siz onu gerçekten doğacak, işte hayata gelecek, besleyeceksiniz, büyüteceksiniz ve bir yere getireceksiniz. Onu olgunlaştıracaksınız, sonra yaşlandıracaksınız ve bir gün bir yerde miadını doldurup o da ölecek yani tıpkı insanlar gibi. Şimdi insan gibi düşünmek dediğimizde şöyle bir şey yapmanız lazım. Gerçekten ona bir karakter atfetmeniz lazım. Yani işte insan nedir mesela? İşte Enes nedir? Anlat kendini. Konuş duysunlar. Enes Şahin, spor yapmayı çok severim. Yani genelde fotoğrafçılık ve video alanında merakım vardır. Mesela şu an işte adını söyledin, neyle ilgilendiğini söyledin. Yani seni böyle temelde anlatan ve bizim Enes dediğimizde aklımıza gelebilecek belli başlı bazı şeyleri söyledin ya. Markanın da tıpkı öyle olması lazım. Yani siz
İşte markaya bir kelime atfettiniz diyelim. Örneğin mesela uçak firmaları böyle bazı şeyler vardı ya hikayede. İşte belli bir kuşun işte kanadından, uçmasından vesaire bu gibi şeylerden esinlenirler ve ona göre bir tasarım yaparlar. Bu gibi bir şey yani bir kelime atfettiğinizde akla direkt sizin markanızın gelmesi lazım. Ya da logonuzun gelmesi lazım. Mesela kırmızı dediğinde işte akla Akbank'ın, Vodafone'un gelmesi gibi belli başlı bir kimliği var. O yüzden markanıza bir kimlik atfetmeniz lazım. Neye hitap ediyor, kime hitap ediyor, kime ulaşmaya çalışıyorsunuz ve bu markanın belli başlı özellikleri neler? Bunları en baştan belirlemek lazım. Daha sonra işte logo, tasarım vesaire bu gibi süreçlerin hepsinde de işiniz kolaylaşmış olacak böyle düşündüğünüzde. Marka adını bulma işlemleriniz de daha çok kolaylaşmış olacak. O yüzden markanızı bir insan gibi düşünün ve ona bir kimlik atfedin. İkinci olarak şundan bahsetmek istiyorum. Biz bununla böyle çok uzun senelerdir karşılaşıyoruz aslında. Şimdi size örnek verdiğimde direkt aklınıza gelecek. Şimdi Enes, onlarla konuşamadığım için sana soruyorum. Selpak dediğinde aklına ilk ne geliyor? 5 minutes later. Peçete. Seni duyamazlar. Ben altyazı koyuyorum. Peçete geliyor aklına. Jilet dediğinde aklına ne geliyor? Maküç geliyor. Maküç. Yani marka mı geliyor yoksa ürün mü geliyor aklına jilet dediğimde? Marka geliyor. Marka geliyor. İyi o zaman sen yine Ya mesela istenen müşterisin. erkekler arasında ya genelde şöyle bir şey vardır. Jet alacağım demiyorsun da maküç alacağım diyorsun. Ha, Peçete alacağın okey. zaman mesela selpak kullanır mısın? Aslında peçete kullanır mısın diyecek. Hı hı. Ama adam orada selpak kullanır mısın? Enes'in dediği gibi mesela işte selpak dediğimizde aklımıza herhangi bir yeri silebildiğimiz bir ürünün gelmesi. Yani peçetenin gelmesi. İşte ne bileyim jilet dediğimizde aklımıza maküç veya herhangi başka bir ürünün yani tıraş bıçağının geliyor olması demek. Ürünün markanın bir tık önünde duruyor olması demek. Sizin herhangi bir ürününüz markanızın önüne geçti diyelim. Bir süre sonra müşterinizin gözüne markanız değer kaybetmeye başlar. Yani siz farklı skalalarda ürünler satıyorsunuzdur. İşte bir yerde mikrofon satıyorsunuzdur, bir yerde ışık satıyorsunuzdur. Işığınız markanızın önüne geçmiştir. Adam mikrofon aradığında ilk akla gelen isim siz olmazsınız. Başka bir marka olur. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için ürününüzün markanızın önüne geçmemesine, her ürününüzün aynı seviyede olmasına dikkat edin. Bu da markalaşmak adına önemli noktalardan bir tanesi. Bunu da unutmayın. Az önce anlatmaya çalıştığım şey ne biliyor musun? İşte Nescafe diye bir marka var. Sen bugün hangi kahveyi alırsan al Nescafe alıyorsun. Nescafe'nin de bir tane kupası var. Kupa almak istesen Nescafe'ye mi gidersin? Bu çok iyi bir marka diye aklında mı kalır? Yoksa başka bir markaya mı gidersin? Sen kahve almak istediğinde Nescafe'ye gidersin değil mi? Kupa almak istediğinde başka bir markaya gidersin. Ama bizim amacımız şey değil, bir ürünü ön plana çıkartıp full ondan devam etmek değil. Akılda kalıcılık açısından önemli. Ama insanlar Nescafe dediğinde şu an git Anadolu'nun kırsalına, köylerine kimsenin aklına Nescafe markası gelmez mesela. Toz karışım kahve gelir hazır. Pırıltı. Anladın mı? Yine anlamadın değil mi? Anadolu'yu karıştırmaya gidiyor. Şimdi bir diğer konumuza geçelim. Marka ve ürün ismi seçmek. Yani bu aslında işte ürünü bulalım, kargo anlaşmalarını yapalım, biz diğer operasyonel süreçleri halledelim, marka ismini zaten buluruz diyebileceğiniz bir şey değil. Siz gerçekten emin adımlarla ilerlemek ve günün birinde o markayı çok iyi yerlere getirmek istiyorsanız en baştan düşünmeniz gereken en önemli nokta bu. Çünkü örneğin ileride ihracat yapmak istiyorsunuz. Yurt dışına, dünyanın ta öbür ucuna ürün satmak istiyorsunuz. Bugün bir tane marka ismi belirlediniz. Enes az önce seçti. Abibas olsun markanızın ismi diyelim. Abibas işte ne bileyim Afrika'nın, yine köyden örnek vereyim. Afrika'nın bir kasabasında bir yerinde işte böyle yerel bir halkın arasında aslında hakaret anlamına geliyor. Kötü bir şey anlamına geliyor ama siz ta o ücra noktaya kadar bile satış yapmak istiyorsunuz. Adam kendi arasındaki, yerel halkın arasındaki kötü, hakaret olan sözcük ismin, sözcükte bir markanın ürününü alır mı? Almaz. O yüzden global çapta düşünmek lazım. Örneğin burada şöyle bir örnek vereceğim. Çok iyi anlayacaksınız şimdi. Chevrolet'in daha önce Chevy Nova isimli bir tane arabası vardı. Bilir misin bilmem. Bu araba Latin Amerika'da çok fazla satılmadı. Satılmamasının sebebi de Nova kelimesinin İspanyolca'da işlemez, işlevsiz anlamına gelmesi. İşte Latin Amerika'da da İspanyolca konuşuluyor genel olarak. O yüzden marka ismini olabildiğince kısa, akılda kalıcı
ve global çapta dünyanın neresine giderseniz gidin insanlarda kötü bir şey uyandırmayacak bir şey seçmeye çalışın. Bunu çok fazla çözebilmeniz ve gerçekten bütün dillere hakim olup herkese hitap edebilmeniz tabii ki mümkün değil. Hani böyle bir şey beklemiyor kimse sizden. Ama hiç değilse belli başlı dünyanın işte yüksek oranda konuşulan dillerinde kötü anlamlara gelmeyen isimler seçerseniz markanız adına çok daha iyi olur. Evet, son konumuz. Eğer sizin markanızı oluşturdunuz, her şeyi yaptınız. Tabii ki marka oluşturmak bu arada bu saydığım 3 tane 5 tane adımdan geçmiyor. Yani bunun çok fazla aşamaları var ama hani ben bunların hepsini tek bir videoda anlatamayacağım için belli başlı bazı kalıplara sıkıştırmaya çalıştım. Yine eğer İrem bunları daha detaylı konuşalım, biz de yorum yapalım, biz de anlatalım derseniz hatta canlı yayın açabiliriz. Yani sizinle de konuşabiliriz. Marka oluşturmak, işte e-ticarete başlamakla ilgili aklınızda bir şey varsa siz de yorum yaparsınız. O yüzden bu videoda daha böyle kompakt bir halde anlatıyoruz bunları. Detaylıca sizinle anket yaparız sosyal medya hesaplarımızdan. Karar veririz birlikte. Son konumuz şu. Markanızı oluşturdunuz ama çok fazla ürününüz var. Ve yani o kadar böyle farklı alanlardan işte bir yerde ne bileyim biblo satıyorsunuz, bir yerde kozmetik ürünleri satıyorsunuz, bir yerde başka mobilya satıyorsunuz falan böyle bu tip böyle apayrı şeyleriniz var. Örneğin mesela LCV2. LCV2 aslında ne? Hazır giyim ürünleri satan bir yer değil mi? Onay alıyorum Enes'ten. İyi oluyor. Hazır giyim ürünleri satan bir marka aslında. Ama LCV'nin içinde işte başka ev ürünleri gibi şeyler de var ve alt dallara ayrılıyor. O yüzden LCV2 ne yaptı? Bunların her birini farklı kollara ayırdı ve farklı kollarına başka isimler verdi. İşte çocuk ürünleri sattı, LCV çocuk dedi. Ev ürünleri sattı, LCV home dedi. Başka bir şey sattı, ona başka bir şey dedi. Bu gibi böyle alt dallara ayırdı. Ve her birinin aslında belli bir kategori içerisinde bulunmasını sağladı. Bu sayede ne oldu? Müşteri giyim ürünleri aradığında LCV2'ye gitti. Ev ürünleri aradığında LCV Home'a gitti. Çocuk ürünleri aradığında direkt LCV çocuğa gitti. E-ticarette özellikle bu çok önemli. Çünkü her biri farklı bir markaymış gibi insanların gözüne bir değer oluşturdu. Sizin de eğer çok farklı alanlarda, çok farklı türlerde ürünleriniz varsa bu gibi böyle daha alt kademelere, alt markalara ayırmanız markanızın değerini çok daha yükseltecektir. Bunları anlatmamızın sebebi aslında sizin gerçekten iyi bir marka bilinirliği oluşturmanız, müşteri gözüne güven kazanmanız ve çok daha fazla dönüşüm oranı elde etmeniz. Şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere.